8 ay sonra tekrar beraberiz. 8 aydır buraya video gelmiyor. Niye? Çünkü öyle yani hem okul hem işte biraz kendime vakit ayırayım. Ben biraz gezeyim işte kaydetmeden diye düşünerekten 8 ay geçirmişiz. Oysa ki böyle planlamamıştım. Yani gittiğim her yerde en azından küçük küçük videolar koyarım gibi düşünmüştüm. Bu süreçte bir Madrid, bir seviye yapma şansım oldu. Onlar burada yok ama Instagram'da var. Oradan bakabilirsiniz. Highlightlar var. Yani bütün Sevilla gezimi orada görebilirsiniz. Aynı şekilde bütün Madrid gezimi de. Onlardan niye video yok diye soracak olabilirsiniz. Çünkü şöyle Sevilla benim buradaki ilk seyahatimde ve benim ne beklediğini çok bilmiyordum. O yüzden böyle bir risk almadım. Yani bir yandan videomu çekeyim, bir yandan işte eşyalarıma mı sahip çıkayım, ne yapayım? O yüzden. Ama onun Reels'ı var Insta'da. Zaten kullanıcı adım şu anda burada gözüküyor olması lazım. Oradan bakabilirsiniz. Highlight'ı da var. Onu da bakabilirsiniz. Sevilla çok güzel bir şehirdi bu arada. Ve oraya aslında gitmem vesile olan benim Türkiye'deki üniversitemden bir arkadaşım da Erasmus'a gelmişti. Ona da çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir 2 gün geçirdim ve ben çok sevdim Sevilla'yı. Gerçekten çok güzel bir şehir. Yani İspanya'nın güneyi aslında tam beklediğim gibi çıktı. Çünkü Barcelona'ya geldiğimde o beklediğim İspanyol kültürü ve havasını çok göremedim. Yani büyük şehir tabii hani baktığınızda onun da etkisi var muhtemelen benim göremememde. Ama Sevilla çok güzeldi. Umarım Malaga, Valencia o taraflara da gidebilirim. Ama Sevilla'ya gitmenizi ben şiddetle tavsiye ederim. Özellikle bahar ayları sanırım daha iyi gibi. Çünkü ben kışın gitmiştim ve yani yılda 2 kere çok şiddetli yağmur yağıyormuş oraya ve ben ikinciye denk geldim. O yüzden yani kış dönemini çok tavsiye etmeyebilirim. Çünkü hani birine denk gelmezsiniz, diğerine gelirsiniz ve sadece yağmur değil sıkıntı. Yani rüzgar da çok olduğu için bahar dönemi daha iyi gibi sanki, bilmiyorum. Şimdi caddelerde bir sürü böyle portakal ağaçları var. Tabii bundan kaynaklı olarak yerlerde hep böyle devam ediyorum. Ama bu portakalları yemiyorlarmış. Doğan'ın arkadaşımın daha doğrusu söylediğine göre parfüm için kullanıyorlarmış. Onun dışında Madrid'e gittim. Madrid günübirlik bir turdu. Trenle gittim Madrid'e. Yaklaşık 2 saat falan sürdü. 2,5 saat falan sürdü yanılmıyorsam. Onu söyleyebilirim. Madrid de güzeldi. O da Insta'da var. Highlight'larda var ama Madrid'de günübirlik gittim. Yani ilk gidiş için günübirlik benim için idealdi. Çünkü ben gittiğim yerlerde kalmayı çok tercih etmiyorum. Yani sonuçta hala hani öğrenci olarak devam ediyorum burada hayatıma ve hani bu tarz küçük seyahatlere bütçe oldu mu diyorum ki günübirlik git, gerekirse akşam gece dön ya da sabah çok erken kalk ama hani konaklamaya bütçe ayırma, ona ayıracağım bütçeyle bilmiyorum işte başka bir müzeye git. Gerçekten benim biraz şey olan hani felsefem, öğrencilik hayatında yaptığım bu bütün gezilerde felsefem konaklamaya para ayırma. Çünkü ben yani hostellerde kalabilecek bir yapıya sahip bir insan değilim. Çünkü bunu önerebilirsiniz aşağıda ama hostele vereceğim parayı ben gittiğim şehirde başka bir şekilde de harcayabilirim. Döndüğümde de geç dönerim, atlarım taksiye evime gelirim ya da yani hani kalmayayım da hani döneyim aynı gün. Çünkü şu anki dediğim gibi bütçem benim buna el veriyor. Hani buna el veriyor diye seyahat etmekten de vazgeçmiyorum. Çok erken kalkıyorum. Çok geç olmadan da dönmeye çalışıyorum. Costa Brava'yı gezeceğim. Şimdi Costa Brava'nın haritasını da size şöyle bırakacağım buraya. İşte bir sahil şeridi olarak düşünün. Çünkü öyle. Onun başlangıç noktası olan Blanes'e yarın seyahat ediyor olacağım. Bu videoyu da bir gün öncesinde çekiyorum. Çünkü aynı gün yapamıyorum ben bu işi, bu intro işini. Aynen çünkü yani buralı bir arkadaşımdan aldığım bilgiye göre ve artık Google'dan da check ettim. Yani çok gereksiz bir kontroldü zaten buralı. Costa Brava'nın başlangıç noktası Blanes. Blanes'e gidiyor olacağım. Yine trenle gidiyorum. Şimdi bu bilgi Barcelona'da yaşayanlar için güzel bir bilgi. Rodalies, Katalonya bölgesi içerisinde size ulaşım sağlıyor ve Renfe'ye göre daha ucuz. Bunu söyleyebilirim. Çünkü Madrid'e ne kadar gittiğimi, biletlerimi buraya koyacağım. Onun
dışında çünkü Madrid'de de biraz son dakika bilet aldım gibi. Ben hiç öyle erkenden bilet almadım. Ne Madrid'de ne Sevilla'da açıkça konuşmak gerekirse. Çünkü hani kafamda olmuyor. Diyorum ki hafta içi atıyorum çarşamba günü. Tamam bu hafta sonu işim yok. Bakıyorum bütçem de el veriyor. Hadi ben bu hafta sonu bir yere gideyim gibi oluyor. O yüzden aylar öncesinden planladığım bir seyahatim olmadı şu ana kadar. Çünkü hani bilemiyorum ne olacak o zaman. Özetle Rodalies ucuz. Yani bence Renfe'ye göre çok daha ucuz. Sonuç olarak yani Blanes'e gidiyorum ve yine Barcelona dışında bir yere gidiyorum. Ona rağmen 14 euroya gidip geleceğim. Madrid'de daha pahalıydı mesela. Onu da zaten koymuşumdur buraya görürsünüz. Ama Madrid'e Renfe ile gittim mesela. Omio ile gittim özür dilerim. Madrid'e Omio ile gittim. Zaten Rodalies'e gidemezdim de. O da ayrı bir konu. Özetle Katalonya bölgesini biraz gezeyim göreyim istiyorsanız Rodalies bunun için çok ideal. Ve şöyle bir şey var. Ayın 8'ine diye ben bilet aldım ve saat seçmedim. Yani günün her saatinde gidebiliyorsun gibi bir durum var. Kendi uygulamalarından saatleri de görebiliyorsunuz. O da güzel. Onun dışında güzel olan şu. Şimdi ben bileti aldım. Diyelim ki yarın kullanamadım. Yarın bir şey yapamadım. Yani gidemedim olmadı. Bana yıl sonuna kadar bu aldığım bileti kullanma hakkı veriyor. Yani sen bu bileti onaylatmadığın sürece yıl sonuna kadar kullanabilirsin diyor. Bu da böyle güzel bir durum. Rodalies'in bunda dipnot düşmüş olayım. Blanes'ten, Rodalies'ten bahsettim. Başka anlatacağım bir şey var mı introda? Sanırım yok. O zaman sizi ben buradan Casabra'ya alayım. Mükemmel bir başlangıç oldu gerçekten yani. Yokuş da yokuş, yokuş da yokuş. Yani şu anda çok özür dilerim ama nefes nefese kaldım. Kısaca bahsedeyim şu ana kadar ne yaptım. İşte Renfe'ye değil, Rodalies'ten bahsetmiştim zaten. İlgili durağa gittim. Orada aldığım bilet hiç işime yaramadı. Aldığım bilet hiç işime yaramadı. Direkt kendi otobüs kartımla hani okudum ve geçtim. Aynısını buraya gelince de yaptım. Burada da otobüse 2 euro 60 cent ödedim. O kadar şu ana kadarki mevcut harcamam bu. Ancak buraya indiğinizde ilk bindiğiniz otobüs sadece nakit kabul ediyor. Hani gelirken aklınızda olsun. Şu anda kaleye giden o yoldayım. Umarım bu kadar yokuş çıktığıma değer. Selam tekrardan. Az önce gösterdim yani kaleye çıkacağım diye. Vazgeçtim çıkmıyorum. Yani bir şey olmadı ama yukarıları biraz beni tedirgin etti. Çünkü yani bir tek ben varım, yolda yürüyorum. Genelde insanlar hani aksi yöne yürüyor, gidiyor. Ve çok böyle ormanlık, yeşillik bir alan. Biraz tırstım, yalan yok. Ve çok fazla sürekli araba geçiyor yanımdan. Duran arabalar var yolda bir sürü. Yani şey yapmasalar bile tedirgin etti biraz. Çünkü bilmiyorum yani çok şehir merkezindeyiz sonuçta dağın tepesi. O yüzden kaleye gitmekten vazgeçtim. Gidenler de zaten genelde hep 2 kişi yürüyorlardı o yolda. Dedim Ece dön. Dön yani kaleyi görme. Şimdi şehir merkezine gideceğim. Orada işte bir saat falan takılacağım. Ondan sonra işte bahçe var. Bahçe de o civarda gerçi ama bahçeye işte ya otobüs bakacağım ya işte taksi bir şey bulmaya çalışacağım. Çünkü o tarafta tek başıma yürümek beni çok huzurlu bir yürüyüş değildi yani benim için. Bir şey olmadı dediğim gibi. Olsa zaten burada söylerim kimden ne çekeceğim de. Yani bilmiyorum öyle çok tek başıma yürümekten pek keyif aldığım bir yer olmadı. O yüzden şimdi o görmüş olduğunuz yokuşu geri iniyorum. Bakalım bugün bizi neler bekliyor ya. Yani şunu anladım. Yani şehir merkezinden çok uzaklaşmayayım. Çok tepelere gitmeyeyim. Şimdi gideyim aşağıda şehir merkezinde biraz takılayım. Ondan sonra da bahçeye görmeye gideyim. Selam. Yani şu ana kadarki izlenimim çok fazla yokuş ve dik sokak olduğu yönümde. Şehir
şehire dair. Galiba bugün tek yapacağım şey gidip sahilde oturmak, biraz yüzmek ve başka da pek bir planım yok gibi. Ama bilmiyorum yani daha henüz kahvaltı da yapmadığımı düşünürsek belki biraz bir şeyler yerim ve beynime biraz kan gider ve sonra tekrardan bir plan yaparım. Bilmiyorum, bekleyip göreceğiz hep beraber. Ama genel olarak yani çok yokuşlu bir şehir değil sanki. Yani teknik olarak mevsim güzel diyorum. Bütün şehir dediklerimi bir unutun. Şu an ben teknik olarak Girona şehrindeyim. Girona şehrinin Bilemes bölgesindeyim. Burası işte en başta da söylediğim gibi Costa Brava şeridinin başlangıç noktası. Ve çok fazla şey kokusu alıyorum burada. Tüplü araç kokusu. Yani tüplü araç kokusundan geçilmiyor ama çok gerçekten böyle bir işte sahil kasaba için çok küçük. Kasabadan bir tık daha büyük bir sahil bölgesi. Ama ben daha henüz deniz göremedim. Şu an denize gidiyorum. Bakalım işte. Göreceğiz bugün şansıma hava da çok iyi değil. O yüzden de ben çektiğimi görüyorum. Ne işte hani öyle bir aman bir güneş var. Gerçi hava sıcak yine yani konuşmak gerekirse. Hava yine sıcak ama en azından yakıcı güneş yok. Bu da güzel. Arkamda, bilmiyorum videoda bahsetmiştim miydim ama bahsettiysem eğer bahsettiğim portal var. Evet, bir dakika biraz anlatayım şöyle. Hadi gelin portaldan geçelim. Hadi gelin. Hadi bakalım bu portal bizi nereye götürecek. Şu anda geçemiyoruz. A few moments later. Dümdüz bir tane portal şakam vardı, yapamadım. Şimdi yapacağım. Şu an geçiyoruz portalda. Bir saniye. Açıkça söylemek gerekirse. Yani bu şakayı yapmak çok istiyorum. Selam, tekrardan taksi bekliyorum şimdi. Yani nasıl bir yerdeyim ya da talihsizlikler silsilesi mi bilmiyorum ama Uber yok şehirde. Cabify var ve Cabify'dan bir taksi bulmak çok zor. Onun dışında bir taksi durağı falan bir şey de görmedim şu ana kadar. O yüzden gittim bir fırına, ya dedim taksi numarası var mı sizde? Varsa bir arayıp hani çağırabilir misiniz? Sağ olsunlar, hemen aradılar. İşte şimdi taksi bekliyorum. Saat 1:30, yarım saatim var. Umarım yarım saat içerisinde yetişirim yani, bilmiyorum, bakalım taksi gelmedi hala. Evet, taksi gelmedi. 10 dakika kadar bekledim ve taksi gelmedi. Ben de tekrar denize gidiyorum, o yüzden yapacak çok bir şey yok. Yani demek ki görmemem gerekiyormuş, bunu anladım açıkçası. Yani bu ulaşım ne kadar sıkıntı ya da bir tek bana mı sıkıntı bilmiyorum ama sorun şu ki yani yürüyerek yaklaşık 22 dakikalık bir mesafede, ancak kale ile aynı bölgede olduğu için ben yürümek istemedim oraya. Otobüste gitsem bile yine bir yürüme mesafesi bırakıyor bana o bölgede. İstemedim. O yüzden yani şu anda yaklaşık 24 euro zarardayım.
gelmedi taksi. Şaka gibi gerçekten. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Demek ki görmemem gerekiyormuş dedim. Ve şimdi denize gidiyorum artık. Denize gideceğim ya. Öyle bir iki saat denizde takılırım, sonra dönerim artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi biraz tepeye çıkacağız. Saçımın kusuruna bakmayın, rüzgardan mahvoldu ama arkada gelen yok. Ben şöyle her iki tarafta evet deniz, şu an fark ettim. Hadi çıkalım şimdi yukarıya. Geldik. Yani yarısına en azından. Of, harika. Ama bu taraf daha güzel. Tamam, şimdi bilmiyorum ne kadar duyuluyor ama yani bunu görmeniz lazım. Şunu fark ettim. Demek ki şöyle bir ay boyunca her hafta sonu bu Costa Brava çizgisi sahil kıyısını gezsem demek ki ben Katalancayı öğrenirim yavaş yavaş ya. Çünkü çok garip mesela, hiç Katalancam yok, sıfır. Ama gördüğümde mesela bir tabela gördüğümde pardon anlıyorum bize. Ama bunu bence İspanyolcama borçluyum çünkü yani oradan beynim çıkarım yapıyor. Ha, diyor ki bu İspanyolca da buna çok yakın. O yüzden bu böyle olabilir. Yani tabii doğruluğu her zaman için yani net olmuyor. O biraz tartışılır ama hadi biraz da bakın geçelim. Arka tarafta bir karavanlar için de bir yer vardı. Orayı dönüşte unutmazsam çekerim. O kamp alanı, işte karavanlar için bir alan yapmışlar. Böyle. Şu tarafta görmüş olduğunuz sarı binanın olduğu tarafta küçük böyle evler var. Kırmızı çekebilirsem ben çekeceğim. Şu bayrakların olduğu tarafta da daha çok karavan sahipleri için ayrılmış bir bölüm var. Yani karavan kamping yapan insanlar için. Ama bu tarafta galiba kırmızı evi görmüşsünüzdür zaten. Böyle bir alan var. Yani kamp alanı var. Camping Savanel ilgilenirsiniz. Şöyle karavanlar var. Bu şekilde. Denize de yakın bir yer zaten. Yani bilmiyorum, ilgilenen olursa yani yürüyerek gidebileceğiniz bir alan olur da burada kamp yapmak isterseniz. Gerçekten yakın. Onun dışında bölge böyle. Her yerdeyiz gerçekten. Yani bilmiyorum sahibi Türk mü ama buraya geldiğimde bir tane daha böyle direkt hani El Turco adı altında bir yer vardı. Demek ki burada Türkler var yerleşik olarak. Ben de bunu anladım şu anda. Zaten şöyle bir hemen istatistik vereyim. Barcelona'da ilk olarak Barcelona, sonra Madrid ve ondan sonra da yanılmıyorsam Kanarya Adaları'nda genelde yerleşmiş Türkler.